20. denemenin konusu cebirsel ifade ve özdeşliklerdir. Artık alanların cebirsel ifadelerini modellemeye girilmiştir. İstenilen alan, tüm alandan istenmeyen parçaların alanlarını çıkarır. Geriye kalan düzensiz şeklinin alanını bulma soruları vardır. Kalınlık, sarkma bilgileri hesaba nasıl katılıyor çözümlerde göreceğiz. 20. denemedeki sorularda neleri kavrayacağımızı anladıysak ilk soruyla çözümleri anlamaya çalışalım. Bir öğrenci aşağıda verilen üzerinde cebirsel ifadelerin yazılı olduğu kartları en fazla birer defa kullanarak 3 terimli ifadeleri modelleyecektir. Buna göre aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini modelleyemez? Eğer şıklarda verdiği ifadeyle modelleme yapabilirsek tamam onları eleriz ama modelleyemezsek o şıkkı işaretleriz. A şıkkındaki cebirsel ifadeyi aldık. Bu özdeşliğin açılımını hatırlayalım. Birinci terimin karesini alırız. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katını alırız. Yani 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim. Artı diye devam ederiz. İkinci terimin karesini alırız. 2'nin karesinden 4 geleceği için direkt 4 olarak yazabiliriz. Bir adım daha düzenleyelim. İlk terimi aynı şekilde yazalım. 2 kere 2'den 4 gelecek. 4x olacak. Yanındaki terimi aynen yazarız. Oluşturulan modelde 3 tane terim olsun deniliyordu. 3 tane terimlidir. X kare modellemesi yapacaksak hangi şekli alıyoruz? Evet, buradaki kartı alıyoruz. O zaman bir tane mavi kart kullanırız. İkinci terimde 4x görüyoruz. Tamam, bu karttan 1, 2, 3, 4 tanesini kullanıp modelleme oluştururuz. Bir mavi, 4 tane pembe kart. Son terimde 4 var. Onu da nasıl modelleriz? 4 tane sarı kart alarak modelleriz. Bizim modellememiz bunların yan yana gelmesiyle olacaktır. Yani A şıkkında modelleme yapabildik. Yapabildiğimiz için eliyoruz. B şıkkındaki cebirsel ifadeyi alalım. Eşitliğiyle bakalım 3 terimli olabiliyor mu? Birinci terimin karesini alırız. 4x kare olur. 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim. İkinci terimin karesi. O 4 edeceği için direkt 4 olarak yazalım. Bir satır daha düzenliyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 eder. 8x olur. Artı yanında 4 vardır. Sorunun istediği gibi 3 terimlidir. Bir de bakalım modellemesi yapılıyor mu? 4x kare diyorsa eğer bunlardan 4 tane alırsak 4 mavi kartla evet birinci terimi modelleyebildik. İkinci terim 8x diyor. Bakalım 2, 4, 6, 7. 7 tane pembe kart var. Ama bir tane daha pembe kart olsaydı modelleme yapabilirdik. Artı 4 tamam 4 tane sarı kartla modelleyebilirdik ama 8x'i modelleyemediğimiz için sarı kart son terime bakmamıza gerek kalmadı. B şıkkındaki cebirsel ifade modellenemez oldu. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı oldu. Biz istenilen cevabı bulduk. Ancak diğer şıklar gerçekten modellenebiliyor mu diye bakalım. Böylelikle bu soruların çözüm yollarını iyicene kavramış, zihnimizde oturtmuş olalım. C ile devam ediyoruz. C'nin cebirsel ifadesinin açılımına baktığımızda birinci terimin karesini alıyoruz. 2x'in karesi artı 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesi. Birinci terimin eşiti 2x çarpı 2x. Oradan ne gelecektir? 2 kere 2'den 4, x kere x'ten x kare gelir. Yani bunun eşiti 4x kare olur. Artı buranın eşiti 2 kere 2'den 4 x olur. 1 ile neyi çarparsak çarpalım karşıdaki çarpanı vereceği için 4x çarpı 1'den 4x gelecektir yine. Artı 1'in karesinden 1 gelir. Dikkat edersek burada 3 tane terim vardır. O zaman 3 terimlidir. Buydu. Bir de bakalım bunun modellemesinde 4 tane mavi kart kullanırız. 4 mavi kart. 4 tane pembe kart kullanırız. Böylelikle toplamda 4x eder. 4 pembe. Bir tane de sarı kartla modellersek sarı kart bu iş bitmiş olur. Yani modellemenin tamamı şunların yan yana gelmesiyle olacaktır. Evet C modellenebildiği için eleniyor. D'deki cebirsel ifadenin eşitine bakalım. Birinci terimin karesi artı 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesi. 2 kere 3 6x artı 3'ün karesinden 9 gelir. Soruda istenildiği şekilde 3 terimlidir. Birinci terimin modellemesinde bir tane mavi kart kullanacağız. İkinci terimin modellemesinde 6 tane pembe kart kullanacağız. Böylelikle 6x edecek. O zaman 6 tane pembe kart. Üçüncü terimde 9 tane sarı kart kullanmalıyız. 2, 4, 6, 8, 9. Tamam 9 tane sarı kart. Bunlarla modellenme yapıldığı için D şıkkı elenir. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı olur. 20. denemenin ikinci sorusunu okuyalım. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki bir tablonun ebatları ve çerçevesinin kalınlığı verilmiştir. Çerçevenin kalınlığı 5 cm olduğuna göre resmin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Tablo budur. Resim alanı ise tablonun içinde yer alan bu kısımdır. Resim alanını net bir şekilde belirlediysek alan hesabı nasıl yapılıyordu ona geçelim. Alan hesabını kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenar uzunluğu olarak buluyorduk. Kısa kenarın uzunluğu için şuradaki uzunluğu ilk önce hesaplamalıyız. Tablonun bu kenarının uzunluğunun tamamını biliyorum. Tamam ama şu kısmını bulabilmek için tamamından çerçevenin kalınlıklarını çıkarmalıyız. Bundan çıkaracağımız için eksi deriz. Buradaki kalınlık 5. 5'i çıkaracağız. Bir de şuradaki kalınlığı çıkaracağız ki şu kadarlık kısa kenarın uzunluğunu bulabilelim.
Toplamda kaç çıkarıyoruz onu yazalım. Daha pratik olur. 5, 5 daha toplamda 10 çıkarıyoruz. Eksi 10 yazarız. Elde ettiğimiz sonuç kısakenar uzunluğu olacak. O x terimi aynen kalır. Artı 2 eksi 10 eksi 8 eder. Resmin kısakenarı x eksi 8 santimetre. Alan hesabında kısakenar uzunluğundan hariç uzun kenar uzunluğunu da bulmalıydık. Onu da buradan bulalım. Resmin uzun kenarı burasıdır. Kalınlıklarıyla birlikte olan uzunluğun tamamını biliyoruz. O da x artı 18 santimetre. O zaman tamamından yani x artı 18'den çıkaracağız buradaki kalınlıkların uzunluğunu. Şuradaki bir uzunluğu, buradaki uzunluğu çıkarmalıyız. Buradaki kalınlık 5 santimetre. O zaman buradan bir 5 çıkaracağız. Bu taraftan da bir 5 santimetre çıkaracağız. Toplamda kaç çıkaracağız? 5, 5 daha 10 ettiği için toplamda 10 santimetre çıkarırız. X terimini aynen yazdık. Artı 18 eksi 10 artı 8 edecektir. Resmin uzun kenarının uzunluğu x artı 8 santimetre. Tamam, artık alan hesabına girebiliyoruz. Kısa kenarının uzunluğu x eksi 8 cebirsel ifadesi çarpı uzun kenarının uzunluğu x artı 8 santimetre. Bu bir özdeşlikti. Böyle uzun yoldan çarpıp toplayıp sonucu elde edebilirsiniz. Ama x eksi y çarpı x artı y ifadesi varsa bu x kare eksi y kareye eşitti. Evet, yani biz ne yazacağız o zaman? Buranın eşiti x kare eksi 8'in karesi edecektir. O da x kare eksi 64 edecektir. Yani B şıkkı olacaktır. Uzun yola gerek yok. Bunu bilenler direkt yapabiliyor. 20. denemenin 3. sorusuna geldik bile. Hadi okuyalım. Şekil 1'de bir kenar uzunluğu 2x birim olan kare verilmiştir. Şekil 2'deki köşelerden 4 tane eşit ikizkenar dik üçgen ve orta bölümden birbirine eşit 2 tane kare çıkarılarak şekil 3 elde edilmiştir. Şekil 3'teki yeşil bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? Şekillerin öncelikle bir tamamı var, bir de çıkarılan şekiller var. Elde edilen şeklin kalan yeşil alanının hesabı var. O zaman çok dikkatli dinliyoruz. Tabii esas istediği şekil 3. Alanın tamamından, alan 1'den çıkarılan alanların tamamı. Çıkarılan alanlar. Yani ona da A2 diyelim. Demek ki istenilen alanı bulmak için verilen alanın tamamını hesaplarız. Daha sonra çıkarılan alanların hepsini hesaplayıp çıkarma işlemini yaparız. Alan 1 ile başlayalım hesaplamaya. Alan 1 dediğimiz şekil 1'in alanıydı. O da kareydi. Karenin alanı nasıl bulunuyordu? Bir kenarının karesini almakla mümkündü. Bir kenarın uzunluğu 2x ise 2x'in karesini alırız. O da 4x kare edecektir. Geldik alan 2'ye. Alan 2'de çıkarılan üçgenlerin hepsi birbirine eşit. O zaman bir tane köşeden alalım şekli üçgeni. Mesela burayı aldık. Bu çıkarılan dik üçgenden 4 tane olacak. 4 tane ise şöyle bir şey fark edebiliriz. Örneğin bunu ve bunu aldığımızda şöyle bir araya getirsek kesilen parçaları. Hop, hop. Evet, dik üçgenleri bir araya getirdiğimizde bir kare oluşuyor. Bu ikisiyle toplamda bir kare oluşuyorsa bu ikisiyle de toplamda bir kare oluşur. Yani üçgenin alanını bulmak yerine 2 tane eş karenin alanını bulmamız yeterli olabiliyor. Çıkarılan ikizkenar dik üçgenlerin tamamının alanının toplamını böylece buluruz. Bir kenarı y'ydi işte gözüküyor. O zaman karenin alanı nedir? Bir kenarının karesiydi. Bir kenarının karesiydi. Tamam, çıkarılan ikizkenar dik üçgenlerin alanlarını bulduk. Bir de çıkarılan kareler vardı. Onların da alanlarını hesaplayalım. Çıkarılan 2 tane eş kare vardı. Uzunluğu da belli y. Alanı bir kenar uzunluğunun karesiydi. Alanı bir kenarının uzunluğunun karesiydi. Çıkarılan şekillerin alanlarının hepsi aslında 4 tane y kareye eşit. O zaman buraya 4 tane y kare yazmamız yeterlidir. Evet, alanları hesapladık. Şimdi yerine koyup çıkarma işlemimizi yapıyoruz. A1'i yerine koyuyoruz. Eksi A2'yi yerine koyuyoruz. Evet, şıklarda böyle bir şey yok. Özdeşini buluruz. Hesabında fark ediyoruz ki 4 2'nin karesi. X kare var. Tamam. Yani görüyoruz ki 2x'in karesi mevcut. Aradaki işlemin işareti eksi. Burada fark ediyoruz 4 var. O zaman 2'nin karesi var. Yanında y kare vardı. Bunu da şu şekilde parantezde yazabiliriz. Özdeşlikleri hatırlayalım. A kare eksi b kare eşittir. Parantez içinde a eksi b çarpı parantez içinde a artı b'ydi. O zaman burada gördüğümüz a ifadesi yerine 2x'i yazarız. B gördüğümüz yere de 2y terimini yazarız. Gördüğümüzde 2x eksi 2y, 2x artı 2y gelir. O zaman özdeş olan ifadesini yakaladık. Parantez içinde 2x eksi 2y çarpı 2x artı 2y'dir. Özdeşliğini yazmayla özdeşini bulduk. O da C şıkkı oldu. Üçüncü sorunun cevabı C şıkkıdır. 20. denemenin 4. sorusunu okuyalım. Bir belediye kısa kenar uzunluğu 3 metre ve uzun kenar uzunluğu 12 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir alanı düzenlemek istemektedir. Alanın içerisine bir kenar uzunluğu B metre olan kare şeklinde 4 tane çiçeklik alan yapıldıktan sonra alanın kalan kısmına çim ekilmiştir. Buna göre bahçenin çim ekili kısmının metrekare cinsinden alanını veren
cebirsel ifadenin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edersek istenilen kısım arada kalan yerler oluyor. Büyük resmi yani tamamını bir düşünelim. Çıkarılan kısmı düşünelim. Daha sonra da yapacağımız işlem çıkarma işlemi olacaktır. Alanın tamamı dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı. Hem dikdörtgenin alanını bulacağız hem de buradaki çiçeklerin oluşturduğu alanı bulacağız. Resmin bütününe bakacağız dedik ya, dikdörtgenin alanını hesaplayacağız. Tamam da bu yeterli değil çim alanını bulmak için. Bir de çıkarılan alanların hepsini hesaplayalım ki geriye kalan ara yerdeki alanı hesaplayabilmiş olalım. İstenen çimin alanı eşittir dikdörtgenin alanı eksi çiçek dikilen alanların hepsi. AC'ye çiçek dikilenlerin alanlarının toplamı olarak düşünelim. Kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenar uzunluğu 12A. 3 kere 12 36 eder. A çarpı A kare eder. Zaten bunlar eş alanlar. Öyleyse bir tanesinin alanı bulursak diğerleri de otomatikman bulunmuş olacaktır. Bunun bir kenarının uzunluğu ne kadar biliyor muyuz? Hepsinin bir kenar uzunluğu B metre. Bir tanesinin alanı nedir? Bir kenar uzunluğunun karesidir. Bir kenar uzunluğu B karesi B karedir. Küçük ikili alanlardan bir tanesini bulduk. Diğerini de bulalım. Aynı şekilde bir kenar uzunluğunun karesi olacak. Aynı şekilde buradaki karenin alanı da B kare olacaktır. Bunları toplarsak çiçek ikili alanların hepsini bulmuş oluruz. 4 tane B kare eder. Çim ikili alanı evet bulduk düzgün bir şekilde. Ancak şıklarda özdeş olanını işaretleyeceğiz. Özdeş olanı nasıl yapabiliriz? Biraz oynayacağız bunlarla. Buradaki çarpanlar 4 çarpı 9 çarpı a kare. Buradaki çarpanlar 4 çarpı b kare. Evet 4 ortak çarpanları yakaladık. Ortak çarpanı belirledik. Ortak çarpan parantezini alacağımız için parantezin içini dolduralım. 9 a kare kaldı. Aradaki işlemin işareti. Burada ise bir tane b kare kaldı. Bir b kare eder. Evet bu da bir özdeşi ancak şıklarda yok. O zaman biraz daha oynayacağız. Diğer bir özdeşini bulmaya çalışacağız. Parantezin içinde çok güzel bir ifade var. 3a'nın karesi var. Eksi b'nin karesi var. Özdeşlikleri hatırlayalım. X kare eksi y karenin özdeşi parantez içinde x eksi y çarpı parantez içinde x artı y'di. Bu sefer x gördüğümüz yerde 3a olacak. Y gördüğümüz yerde b olacak. Parantezimizi açtık. 3a eksi b çarpı 3a artı b oldu. Çim ikili alanın bulduğumuz özdeşi evet şıklarda var. O da B şıkkında. Demek ki doğru cevap B'dir. 20. denemenin 5. sorusuna geldik. Kare şeklinde olan bir arsaya yapılması planlanan okulun taslağı aşağıda verilmiştir. Okul binası ve spor salonu için taslakta ayrılan alanlar karesel bölgeler olduğuna göre. Soruyu okumaya devam edelim. Bahçe için ayrılan bölgeyi ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Alan, bahçe diyelim. Bahçe dediğimiz alan yine arada kalan bir bölge. Yani şeklin bütününe bakacağız. Bütününden çıkarılması gereken alanların hepsini çıkarınca bahçe alanını bulmuş olacağız. Çözüm yolunu bu şekilde kurduğumuz için yerine yazalım. Alanın tamamı dediği kare olduğu için bu taraftaki uzunluk da 10y'dir. Karenin alanını hesaplamak kolaydır. Bir kenarın uzunluğunun karesini alacağız demektir. Biz yine de ona A, K diyelim. Çıkarılması gereken alanlar neresi? Spor salonuyla okul binası. Onun alanları ise A spor artı A okul biçiminde olsun. Okulun O'su dedik. Tamam. Bu çıkarma işlemini yapabilmek için karenin alanını bulmalıyız. Bir kenarının uzunluğunun karesidir. O da ne gelecektir? Onun karesinden 100, y'nin karesinden y kare. Öncelikle spor salonunun alanını bulacağız. Spor salonu kare biçimindeydi. Kenarının uzunluğu 3x, parantez içinde 3x kare olur. Artı. Bir de okul binasının alanını bulacağız. Okul binası da kare şeklindeydi. Bir kenar uzunluğunun cebirsel ifadesi biliniyor. Bir kenarın uzunluğunun karesini alırız. 3'ün karesi 9, 9x kare artı 4'ün karesi 16, x'in karesi x kare. Terimlerin ortak çarpanı var. Öyleyse baş katsayıların toplamamız yeterlidir. 25 x kare eder. Demek ki 100y kareden 25 x kareyi çıkarmalıymışız. Yapalım. Bahçenin alanını cebirsel ifade olarak bulduk ancak şıklarda yok. O zaman özdeşini bulmaya çalışalım. Özdeşi şıklarda olacaktır. Özdeşi için çarpanlara bakıyoruz. Çarpanlarda 100'ün 25 çarpı 4 ettiğini biliyoruz. Burada da 25 çarpanı var. Güzel. Ortak olarak 25'i yazabiliriz. 25 ortak çarpanını aldıktan sonra geriye 4 çarpanıyla y kare kaldı. 4y kareyi yazdık. Aradaki işlemin işaretini koyduk. Geriye 1 x kare kaldı. 1 kere x kare edecektir. Tamam. Bulduğumuz cebirsel ifade şıklarda yok. O zaman bir adım daha ilerletelim. Özdeşini bulmaya çalışalım. Ortak çarpan gelmeyecek gibi gözüküyor. 2'nin karesi y kare. Burada x kare mevcut. Şöyle bir şey mevcut aslında. 2y'nin parantez karesi eksi x kare. Kareler farkı var biçiminde yazma var. 2 kare farkı biçiminde yazmayı biz biliyoruz. Bu özdeşlik nasıldı? A eksi b çarpı parantez içinde a artı b'ydi. O zaman a gördüğümüz yere 2y yazacağız. B gördüğümüz yere x yazacağız. Çarpı. Evet, özdeşliğini yazdık. Bahçenin alanı buradaki cebirsel ifadeymiş. O da B şıkkında mevcuttur.
Bu sorunun cevabı B şıkkı olur. 20. denemenin 6. sorusuna geldik. Şekil 1'de köşeleri A, B, C, D noktaları olan dikdörtgen şeklindeki sarı renkli karton. Bu sarı renkli karton üzerine konulan kare biçimindeki pembe renkli karton gösterilmiştir. Kare şeklindeki pembe renkli karton şekil 1'deki gibi 4 eş dikdörtgen parçaya ayrılıyor. Ayrılan her parça bir üstündeki pembe renkli karton parçasının kenarıyla 8 santimetre temas edecek şekilde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Buna göre şekil 2'deki sarı renkli bölgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Şekil 2'deki sarı renkli bölgenin alanı yine ara yerler oluyor. Şeklin bütününe bakmak yine aklımıza gelecek. Alanın tamamından çıkarılan pembe alanlar söz konusu olacak. Haydi o işlemi yazalım. Sarı bölgeyi hesaplıyoruz. Dikdörtgen şekliydi. Alan dikdörtgen deriz. Eksi. Çıkarılan alanların hepsi pembe kartonlar. Alan pembe anlamındaki AP diyelim. Öncelikle dikdörtgenin alanını birlikte bulalım. Dikdörtgenin alanı kısa kenarının uzunluğu, kısa kenarı bu cebirsel ifadedir, çarpı uzun kenarının uzunluğu. Yandaki şekilden uzun kenarını hesaplayabiliriz. Bu dikdörtgenin uzun kenarını hesaplayabilmek için şeklin pembe kartonlarına odaklanalım. Çünkü pembe kartonun bir uzunluğunu vermiş, buradaki parçanın uzunluğunu da vermiş. O zaman bunlarla ilişkilendirilerek biz uzun kenarı bulacağız. Dikdörtgenin uzun kenarından şekilde verilen bu parçanın kısmı çıkarılır, geriye kalan verilmeyen parçanın uzunluğu bulunur. Pembe kartonda uzun kenarını bulmaya yarayacak kısmın uzunluğunu çıkarma işlemiyle buluyoruz. 4x artı 4'ten buradaki 8 santimetreyi çıkararak sonucu buluyoruz. O da 4x eksi 4 ediyor. İşimize gelen uzunluğu acaba bulabilir miyiz diye düşünüyoruz. Çünkü bunun yanından gideceğiz ki en son uzun kenarı hesaplamış olabilelim. 8 santimetrelik kısmı geriye kalan kısmının uzunluğu bu tarafta. Diğer pembe dikdörtgen de buradaki dikdörtgenle özdeş olduğu için yine şuradaki 8 santimetrelik kısmı aynen olur. Kalan kısmı ise, şuradaki kalan kısmı ise ne olacaktır? İşte kalan kısmını hesaplamıştık. 4x eksi 4 cebirsel ifadesi olacaktır. Kalan kısmı 4x eksi 4 santimetre. Özdeş dikdörtgenler olduğu için bunlarda da aynı mantık vardır. Bu tarafı 8 ise dikdörtgenin kalan kısımlarının uzunluğu, yani şu kısmı ne olacaktır? 4x eksi 4. Yanındaki bu kısmı yine ne olacaktır? 4x eksi 4. Evet, bu parçanın 8 olduğu gözüküyor. Kalan parçanın da dolayısıyla 4x eksi 4'e eşit olduğu bariz bellidir. Tamam, böyle böyle giderek biz DC uzun kenarını bulmuş olduk. Bunların toplamı uzun kenarının ifadesi olacak. 16x artı 4 eksi 4 gitti. 0 ettiği için toplamaya etkisi yok. Geriye kalan eksi 4'leri topladığımızda eksi 8 edecektir. Bizim hesaplamaya çalıştığımız dikdörtgenin alanıydı. Sarı dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu yazdık. Çarpı diyoruz. Uzun kenarının uzunluğunu yazıyoruz. Yani 16x eksi 8 olarak yazdık. Alanın tamamını hesapladık. Bir de pembe alanların tamamını hesaplayalım. Pembe alanları şöyle tek tek hesaplayıp toplayana kadar biliyoruz ki pembe alanların tamamı kare şeklini oluşturuyor. O zaman karenin alanını bulmak, pembe alanların tamamının alanını bulmak demektir. Kare alanı nasıl bulunuyordu? Bir kenar uzunluğunun karesini alacağız. Yani 4x artı 4'ün karesini alacağız. Ve aldıysak biz çıkarma işleminde bunları yerlerine yazalım. Çok güzel takip edelim. Çıkarma işleminde ortak çarpanlar mevcuttur. Buradaki çarpan aslında burada da vardır. 4x artı 4 çarpı 4x artı 4. Bu ortak çarpanı ortak çarpan olarak yazarız. Ortak çarpan parantezini açıp geri kalanını yazacağız. Çarpanın geri kalanında 16x eksi 8 var. İşlemin işareti var. Eksidir o da. Daha sonra burada ne çarpanı kaldı? 4x artı 4 çarpanı kaldı. Çünkü bir tanesi buraya gelmişti. Parantezin içindeki işlemleri yaparız. 12x. Geriye eksi 8, eksi 4 kalır. Burası da eksi 12 eder. Şıklara baktığımızda buradan daha değerli toplu bir ifade arayacağız. O zaman özdeşini yazmaya devam ediyoruz. Bakalım burada ortak çarpan mevcut. Burada da ortak çarpan mevcut. Burada 4 çarpı x varken burada 4 çarpı 1 var. Burada 12 çarpı x varken burada 12 çarpı 1 var. Burada 4 ortak çarpan olur. Geriye kalan x, aradaki işlemin işareti, geriye kalan çarpan 1 çarpı. Ortak çarpan 12 çarpı. Geriye kalan x, aradaki işlemin işareti, geriye kalan. Şıklardaki ifadeyi elde etmek için biraz daha işlemleri yürütüyoruz. Bilinen sayıları çarpalım. 48 eder. Burada x artı 1 çarpanı var. X eksi 1 çarpanı var. O zaman özdeşliği hatırlayalım. A artı b dediğimiz ifade x artı 1'dir. A eksi b dediğimiz ifade x eksi 1'dir. Öyleyse burada ne olacaktır? X kare eksi 1'in karesi olacak. Evet, şıklara baktığımızda 48 çarpı x kare eksi 1 vardır. Dolayısıyla o şık da C'dir. Sorumuzun cevabı x çarpı x kare eksi 1 yani C şıkkıdır. Deneme 20. 7. soruyu okuyoruz.
Çevre uzunlukları sırasıyla 12x artı 16 cm ve 8x artı 20 cm olan sarı ve mavi renkli iki kare karton şekildeki gibi konulmuş ve üst üste gelen kısım kare şeklinde olmuştur. Oluşturulan bu şeklin çevresi 16x artı 28 cm olduğuna göre alttaki kartın görünmeyen kısmının alanı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Sarı kartonun çevresinin uzunluğunu biliyorsak 4 kenarda birbirine eşit olduğu için bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpıp buradaki verilen ifadeyi bulmuştur. Öyleyse karenin bir kenarının uzunluğunu bulmak çevreyi 4'e bölmek demektir. Dolayısıyla buradaki kenarın uzunluğu mavi kare şeklin çevresi biliniyorsa bir kenar uzunluğu çevrenin 4'e bölümüdür. Bir de bize neyi vurgulamış? Böyle üst üste gelen kısım karedir. Bu kenar uzunluğuna y diyelim. Burası da y olur, burası da. Oluşturulan şeklin çevresini bulma yolunu yazalım. Sonra o yolu yazdıktan sonra eşit olduğu ifadeyi yanına yazalım. Peki bu yol nasıldır? İşin içine y'leri toplamak gelmiyorsa o zaman şeklin tamamından yine yola çıkalım. Şeklin tamamının çevresi eksi burada üst üste gelen kısmın çevresini çıkarırsak işte o zaman buraya eşitlik olur. Bu yolu kurduysak yazalım ifadeyi. Oluşturulan şeklin tamamı sarı şeklin çevresi artı mavi renkli çevredir. Çıkarılan kısım ise üst üste gelen kısımdır. Yani şuradaki y'li kısımdır. Çıkarılan bölgenin çevresine de c dedik. Sarı şeklin çevresini hesaplarız. Aslında sarı şeklin çevresini vermiştir bize. 12x artı 16'dır. O zaman artı deriz. Mavi renkli şeklin çevresini hesabını geçeriz. O da verilmişti. O zaman yanına artı 8x artı 20 yazarız. 12x 8x daha 20x eder artı 36. Çıkarılan kısmın çevre hesabına girdiğimizde kare olduğu için 4 kere y yani 4y eder. İşlemin işaretini koyup buradaki eşiti yazalım. Bilinmeyen ifadeyi eşitliğin sol tarafına alırsak eksi 16x olarak geçer. O zaman 20x'ten 16x'i çıkarırsak geriye 4x kalır. Eksi 4y'yi eşitliğin sağ tarafına gönderelim. Artı 4y olarak geçer. Yanında artı 28 var. Bizim burada amacımız nedir? Y'yi bulmaktır. Neden y'yi bulmak? Çünkü üst üste gelen kısım alanını hesaplamaya çalışıyoruz. Alanı da bir kenar uzunluğunun karesine eşit. Y bilinmeyeni x'li ifadeli biçimde bulacağız. Daha sonra karesini alacağız. O zaman 28'i eşitliğin sol tarafına göndeririz. 28 eşitliğin sol tarafında eksi 28 olur. Buradan da 8 kalır. Eşitliğin sağ tarafında sadece 4y kalmış oldu. Biz y'yi bulmaya çalıştığımız için y'yi yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını 4'e böleriz. İşlemleri yaptığımızda eşitliğin sol tarafında x artı 2'yi elde ettik. Yani buradaki kenarın uzunluğu x artı 2 ifadesiymiş. O zaman alanını bulmak kolaylaştı. Bir kenar uzunluğunun yani x artı 2'nin karesini almaktır. Onun da özdeş olarak eşiti x kare artı 4x artı 4 yani A şıkkıdır. Sorumuzun cevabı A şıkkı oldu. 20. denemenin 8. sorusuna geldik. Bir karenin köşegen uzunluğu kenar uzunluğunun kök 2 katıdır. Aşağıda çerçeve kalınlığı 2 cm olan kare şeklindeki tangram verilmiştir. Kare şeklindeki tangramın parçalarının bir kısmı ile şekil 2 oluşturulmuştur. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 3 kök 2 x santimetredir. Buna göre şekil 1'deki çerçevenin bir yüzünün santimetre cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Tangram şekli kare oluşturdu. Çerçevesiyle de kare oluşturdu. Tangramın bir kenar uzunluğu biliniyor mu? Hayır. Ona k diyelim. Tangramın bir kenar uzunluğu k ise çerçevenin bir kenar uzunluğunu bulabilir miyiz? Baktığımızda bu taraftaki kalınlık 2 santimetre ve şuradaki kalınlık da 2 santimetre. O zaman çerçevenin bir kenar uzunluğu k artı 2 artı 2 daha k artı 4 olacaktır. Bir de bize AB noktasındaki uzunluğu vermiş. Toplamda 3 kök 2x ise ve bunlar 3 eş parçaya bölündüyse 3 kök 2x'i 3'e bölerim. Böylelikle eşit olan bir parçasının bir kısmının uzunluğunu buluruz. O da ne olur? 3 ile 3 sadeleştiği için kök 2x olur. Demek ki buralardaki uzunluklar kök 2x. Bize verdiği bu bilgiden hariç bilmemiz gereken bir bilgi daha var. Hatırlayalım. Buradaki şekil kareydi. Kare ise çok güzel özellikler var. Karenin köşegenlerini hatırlayalım. Bunlardı. Biliyoruz ki karenin köşegenleri birbirini ortalar. Yani A'dan bu noktaya kadar olan uzunluk neymiş? Bakıyoruz. 2 tane kök 2x. O zaman bu tarafta 2 tane kök 2x olur. Biz biliyoruz ki burası kök 2x'ti. 2 tane kök 2x olması için burası da kök 2x olmalıdır. Böylelikle bunlar birbirini ortalayıp eşitlemiş olur. Bu tarafta da 2 tane kök 2x, bu tarafta da 2 tane kök 2x vardır. Çok güzel. Biz karenin köşegen uzunluğunu bulduk. Dolayısıyla buradaki verilen bilgiyi de burada uygulayabiliriz. Karenin bir kenarının uzunluğunun kök 2 katını aldığımızda köşegen uzunluğuna eşitmiş. Köşegen uzunluğunu biliyoruz. 4 tane kök 2 x'tir. 4 tane kök 2 x'tir. Köşegen uzunluğu. Biz burada k'yi yalnız bırakarak k'nin eşiti olan ifadeyi buluruz. K'yi yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını kök 2 ile böleriz. Böylelikle bunlar sadeleşir
K'ye eşit olur sol taraf. Sağ taraf ise 4x'e eşit olur. Biz tangramın bir kenar uzunluğunu bulduk 4x. O zaman çerçevenin bir kenar uzunluğunu da bulmuş oluruz. K gördüğümüz yere 4x yazdık. O zaman 4x artı 4 oldu bir kenarının uzunluğu. Zaten çerçevenin bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını istiyordu. Yani buradaki kare şeklinin alanını istiyordu. Çerçevenin yani karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesi olacaktır. Baktığımızda şıklarda yok, o zaman özdeşini bulalım. Yine ortak çarpanları yakalıyoruz. 4 çarpı x var, 4 çarpı 1 var. O zaman 4 ortak çarpandır. Parantezin içindeki ortak çarpanı yazdık. Ortak çarpan parantezini açtık. Ortak çarpan parantezin içinde ise x ifadesi var. Aradaki işlemin işareti artı var. Çarpan 1 var. Öncelikle 4 çarpının karesini alırız. 16 gelir çarpı x artı 1'in karesini alırız. Evet, bulduğumuz ifade şıklarda mevcut. D şıkkında mevcut. O zaman sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 20. denemenin 9. sorusunu okuyalım. Şekil 1'de gösterilen kare biçimindeki bir kağıt şekilde gösterildiği gibi ortadan 2 kez katlanmış, ardından şekil 3'te gösterildiği gibi bir kenarı 2x santimetre olan kare kesilerek atılmıştır. Şekil 3'te oluşan şekil açıldığında, bakın, katlanma, kesilme ifadelerini kesinlikle çiziyoruz. Bir de açılma ifadesinin altını çiziyoruz. Çiz babam çiz. Açıldığında şeklin alanı 9x kare artı 40x artı 16 santimetre kare olduğuna göre şekil 1'deki karenin bir kenar uzunluğunu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şekil 3'te kesilip açıldığında nasıl bir görsel oluşuyor? Kağıt üzerinde tasarlayalım. Öncelikle karelerden oluştuğu için buradaki kenarların hepsi birbirine eşit. Ortadan iki eş parçaya böldüğü için kenar uzunluğunun yarısı burada, yarısı burada mevcuttur. Onun mantığını vermek için katlanmadan bahsetmiştir. Yine burada ortadan ikiye katlanma olduğu için bu kenarla bu kenar birbirine eşit olur. Çünkü ortadan katlanmıştır. Uzun kenar iki eş parçaya bölünmüş demektir. Mantığını anladıysak artık kesilme kısmının yorumuna bakalım. Buradaki kısmını çıkaracağız. Çıkardığımızda buradaki kısmı, geriye kalan şekil bu olacak. Kesme işleminden sonra elde ettiğimiz şekil bu. Bu şeklin bir de açılma versiyonu var. Açılmayı nasıl yapıyoruz? Katlanmanın tersi yönüne giderek açılmaları yapabiliriz. Kesilen şekil, kesildikten sonra açılması sola doğru olacak. Sola doğru açıldığında simetriği olan şekil oluşacak. Ortadan katlamanın ortadan açılması gibi düşünelim. Tabii kesildikten sonraki açılma. Çok dikkat. 2 kez katlanma olduğu için bir önceki katlanmaya döndüğümüzde ne yöne katlanmış? Yukarı doğru. O zaman geri döndüğümüz için bu sefer aşağı doğru açılma olacaktır. Aşağı doğru açılmada tam ortadan kesildiği için bu ortadan kesilme yerinden tam simetri olarak açılacaktır. Simetriyi de, evet, simetriyi bu şekilde dedik. Evet, açılma işlemini yaptıktan sonra açılma işleminin alan hesabının yolunu da yazmalıyız. Zaten hazır olarak verilmiş. Aynen yapıştırıyoruz. Bir de şöyle 2'şer santimetreden oluşan kesilen alanı eklediysek ne oluşacaktır? Şekil 1'deki şeklin alanı oluşur. Alan kare. Kesilen alanı direkt bize vermemiş ancak buradan hesaplamak kolaydır. Kesilen kenarın şu kısmı 2x. O zaman simetriğindeki de 2x'tir. Dolayısıyla karşı tarafındaki uzunluk olur. Yine burada kesilen kısım biliyoruz ki kare olduğu için 2x'ti. Kare olduğu için 2x'ti. O zaman karşı kenarı 4x. Bir kenar uzunluğu 4x ifadesi olan kare şekli geliyor. Kare şeklinin alanını bulmak kolaydır. Karenin bir kenarının uzunluğunun karesi. Karenin alanını x'li biçimde bulabiliriz. Bunun eşiti 16x karedir. Öyleyse 9x kare ile 16x kareyi topladığımızda toplam 25x kare. Bir de 40x vardı. Bir de 16 toplanan vardı. Bunu daha da düzenleyebiliriz. Fark ediyoruz ki burada 5'in karesi x kare var. Burada 4'ün karesi var. Bir de arada 40x var. O zaman 5x artı 4'ün parantez karesi acaba olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir ifade var. Bir bakalım. Birinci terimin karesi, 5x'in karesi 25x kare eder. Birinci terimle ikinci teriminin çarpımının 2 katı. 5x ile 4'ün çarpımı 20x eder. 4'ün karesi. Evet, bu ifade buradaki ifadeye eşittir. Çünkü şuradan 40x geliyor. O zaman bulduk, bunun eşiti 5x artı 4'ün parantez karesidir. Ben bu şeklin kare hesabını biliyorsam bir kenar uzunluğunu da bulabilirim. Çünkü bir kenar uzunluğunun karesi buna eşitmiş. O zaman kenar dediğimiz ifade 5x artı 4 olmaz mı? Kenarı 5x artı 4 olmuş ki alan hesabı 5x artı 4'ün karesi olmuş. Dolayısıyla bir kenar uzunluğunu bulduk. O da 5x artı 4'tür, yani B'dir. 20. denemenin kenar uzunlukları verilen ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan dikdörtgen kağıt birinci ve ikinci adımlarda gösterildiği gibi kenarları çıkışık olacak şekilde 2 kere katlanıyor. Üçüncü adımda ise katlandığı yerden kesiliyor ve katlanan parça açılarak 2 dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre 3. adımdan sonra elde edilen 2 dikdörtgenin alanları farkı birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Daha önce de söylemiştik. Katlanmalara dikkat ediyoruz. Tekrar açarken onların ters yönde açacağımızı tek hatırlatıyoruz. Kesilmelerden sonra açılma kısmının da çok önemli olduğunu söyledik. Bu dikdörtgenin kısa kenarları x artı 4 ise buranın uzunluğu da x artı 4. Buradaki dikdörtgenin karşı kenar uzunluğu da x artı 4 olacaktır. Şeklin tamamı bu, katlanmış hali buysa
Katlanmanın yönüne dikkat ediyoruz. Buradaki kenar katlanma sonrasında ne tarafta ne şekilde olacak? Eğer katlanmanın yönü böyleyse bu da karşı tarafta olan bu kenar olacaktır. Demek ki katlanmadan önce duran bu kenar katlandıktan sonra burada durur. Ve böylelikle buranın uzunluğunu da görmüş olduk. X artı 4 cebirsel ifadesidir. Hocam burasının burası olduğunu nasıl anladınız? İsterseniz ters yöne gidelim. Katlanmadan önce buradaki köşe burada olacak. Buradaki kenar bu tarafta olacak. Buradaki kenar bu tarafta olacak. İşte açıldığındaki tamamındaki şekil aynısı. Böylelikle eşitlikleri yakaladık. Birinci adımdaki katlanma böyledir. Simetri gibi de düşünebilirsiniz. Eğer bunları zihninizde canlandıramıyorsanız hemen ok yönünün simetriğini alın. Katlanmadan önceki hali ve katlanmadan sonraki halini ikisi bir görmüş olursunuz. Yöntemimizi verdikten sonra ikinci adıma dikkat ediyoruz. İkinci adımdaki katlamanın yönüne dikkat ediyoruz. Katlama yönünü buraya vermiş. O zaman bu uç bu tarafa doğru gidecek. Tamam, gitmiş. Bu uç bu tarafa gittiyse buradaki kenar da yine okun gittiği yöne, yani tam eşit olduğu kısma gidecektir. O zaman katlama sonrasında buradaki mavi kenar işte burada olacaktır. Hadi onu ikinci adımdaki tablomuzda belirtelim. Bu şekil neydi? Katlama yönünü böyle verdiği için simetriğinde açık hali böyleyse katlanmış hali buradadır. Evet, iyice mantığını anlayın, görün diye yapıyoruz. En sonunda bu halde oluyor. Tamam, üçüncü adımda artık katlama olmuyor. Onun yerine katladığımız böyle cart diye kesiyoruz. Kesince burada bir dikdörtgen oluşuyor. Burada da sarı üçgen oluşuyor. Ama daha işlemlerimiz bitmedi. Kesildikten sonraki şeklin açılması. Şimdi mavi dikdörtgende katlama olmadığı için açılma da olmaz. Direkt budur. O yüzden açılma kısmında direkt bu şekli aldık. Ama sarı üçgende açılmalar olacak. O zaman ters yöne doğru gidiyoruz. Terslerini, simetriklerini verdik ki katlanmadan sonra açılmalarda tersine doğru gideceğiz diye. Bu yöne katlanmıştı. Tam simetriğinde de bu tarafa doğru açılacak. İşte bu tarafa doğru açıldığında oluşan üçgen bu olacak. Buradaki katlanmadan açılarak ters döndü. Bu şekilde elde edildi. Açılma işlemlerinden sadece bir açılmayı yaptık. Hala da açılmalarda geri dönüyoruz. Katlamadan sonra yine açılması söz konusu olacaksa ters dönecek. Ters dönünce elde ettiğimiz şekil bu olacak. Baktığımızda bütün kenarları birbirine eşit bir kare şekli elde ediyoruz. Lütfen dikkat edelim. Katlanan yerden açılıyor. Katlanan yerden tam simetri olarak ters yöne doğru açılıyor. Açılan şekli belirledik. Daha sonra elde edilen dikdörtgen şekli belirledik. Elde edilen iki dikdörtgenin alanlarını bulacağız. Daha sonra da farkını alacağız. Şekiller belirli olduktan sonra alanları bulmak kolaydır. Alan 1, mavi dikdörtgenin alanıdır. Mavi dikdörtgenin uzun kenarını biliyoruz ancak kısa kenarını henüz bulmadık. Haydi onu da buradaki veriden bulalım. Biz biliyoruz ki birinci adımın açık hali işte buradaki şekildir. Yani dikdörtgendir. Dikdörtgenin uzun kenarı 2x ise buradaki uzun kenar 2x'tir. Tamamından x artı 4'ü çıkarırsak işte buradaki kısa kenarı buluruz. Yani 2x'ten x artı 4'ü çıkaralım. 2x'ten x çıkarsa x kalır. Geriye eksi 4 kalır. Kısa kenarının uzunluğu yani x eksi 4 çarpı uzun kenarının uzunluğu, o da x artı 4'tür. Tamam, alan 1'i yazdık. Alan 2'nin işlemlerini yazalım. Alan 2'yi hesaplarken şeklin kare olduğunu fark ederiz. Bütün kenarlar birbirine eşit olan şekil karedir. Bir kenar uzunluğunun karesini al. Bu soruda evet birçok aşamayı yaptık ama birçok aşama sayesinde birçok bilgiyi ve yöntemi öğrendik. Şimdi ise farkını bulacağız. Gördüğümüz üzere buradaki ifade daha büyüktür. Alanların farkını bulurken A2'den A1'i çıkaralım. A2'yi yerine yazdık. Eksi işaretinden sonra A1'i yerine yazdık. Böyle bir çıkarma işlemi yapıyorsak eğer iyi takip edelim. Ortak çarpanlar mevcuttur. Burada x artı 4 çarpı x artı 4 var. Burada ise x artı 4 çarpı x eksi 4 var. Ortak çarpan öyleyse x artı 4'tür. Ortak çarpandan sonra ortak çarpan parantezini açarız. Ortak çarpanın içini nasıl yazdık? Gördüğünüz üzere buradaki ortak çarpandan geriye kalan x artı 4 çarpanıydı. O yüzden onu yazdık. Burada geriye kalan çarpan x eksi 4 olduğu için x eksi 4'ü yazdık. Sıradaki işlemde ilk önce parantezin içindeki işlemleri yaparız. Eksiyi parantezin içine dağıtalım. Eksi x, eksi ile eksinin çarpımından artı geleceği için artı 4 olur. X'ten x çıkarsa 0 kalır. Geriye 4 artı 4'ten 8 kalır. Çarpanını parantezin içine dağıtıyoruz. 8x, aradaki işlemin işareti 8 kere 4'ten 32 eder. İstenilen alanların farkı 8x artı 32 eder. O da A şıkkıdır. Sorumuzun cevabı A olur. Harika bir soruydu. 20. denemenin sondan bir önceki sorusu 11. sorusunu okuyoruz. Duru, Elif aynı tangram parçalarını kullanarak aşağıdaki gibi şekiller oluşturmuştur. Duru'nun oluşturduğu parçalar arasında boşluk yoktur ve şekil karedir. Elif'in oluşturduğu şekil ise dikdörtgen biçiminde olup parçalar arasında açıklık mevcuttur. Buna göre Elif'in oluşturduğu şekilde parçalar arasında oluşan beyaz bölgenin alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisiyle gösterilir? Beyaz bölgenin alanını soruyorsa ona S diyelim. Dikdörtgenin alanını bulmayı biliyoruz. Kısa kenar uzunluğun çarpı uzun kenar. Dikdörtgenin alanı aynı zamanda buradaki bölgelerin tamamının toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Bu eşitlikleri yanda yazalım. İçindeki bütün bölgelerin toplamını yazalım. Bir diğer yolu da yazalım. Onlar birbirine eşit çünkü kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenar uzunluğu. Kısa kenarını yandaki şekilden bulabiliriz. Dikkat edersek buradaki uzunluk işte buradadır. O zaman birbirlerine eşit oldukları için 5 olur. Dikdörtgenin uzun kenarını bulmaya çalıştığımız için şuradaki uzunluğu da yazalım. Oradaki uzunluk yine 5 santimetre.
Uzun kenarı bulmak için geriye ne kaldı? İşte buradaki uzunluk kaldı. Buradaki uzunluğu da biliyoruz. Çünkü buradaki şekil kare ise bütün kenarları birbirine eşittir. Karşı tarafı 5 artı x ise buradaki uzunluk da 5 artı x olacaktır. Buradaki uzunluk da 5 artı x olacaktır. Uzun kenarını bulduk. 5 artı 5 artı x. O da kaç ediyor? 5 5 daha 10 artı x ediyor. Hadi formülü yazalım. Kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenar uzunluğu 10 artı x. Eşitliğin sağ tarafını düzenleyelim. Ortak çarpanı parantezin içine dağıtalım. 5 çarpı 10'dan 50 gelir. Aradaki işlemin işareti 5 çarpı x'ten 5x gelir. Çok bilinmeyen var ama istenilen cebirsel ifadeye ulaşmak için hemen şurada neyi yakalıyoruz? A, B, C, D bölgelerini. A, B, C, D bölgelerinin tamamı işte burada var. O zaman buradaki şeklin tamamı kare ise bunların tamamının alanını bulmak da çok kolaydır. Hepsinin toplamı karenin alanıdır. Toplamı o zaman nasıl bulunuyor? Bir karenin bir kenar uzunluğunun yani 5 artı x'in karesi olarak bulunuyor. Geri kalanı aynen yazarız. Burada anlaşıldıysa işlemleri yapalım. 5'in karesinden 25 gelir. 2 çarpı 5 çarpı x artı x kare. 25 aynen gelir. Buradan 10x olur artı x kare. Hedef s'yi bulmaktı. O zaman s'yi yalnız bırakmalıyız. Buradaki ifadelerin hepsini eşitliğin sağ tarafına alalım. Eşitliğin sağ tarafına yolcu ederken işaretlerin tam tersi karşıya geçer. Artı 25 eşitliğin sağ tarafında eksi 25 artı 10x eksi 10x eksi x kare olur. 50'den 25 çıkarsa 25 kalır. Artı 5x eksi 10x eksi 5x eder eksi x kare. Bu ifade şıklarda nerede var? B şıkkındaki ifade olacaktır. 20. denemenin son sorusunu okuyoruz. Aşağıda verilen kare şeklindeki renkli kağıtların üzerine alanları santimetre kare cinsinden yazılmıştır. Karelerden 5 tanesi şekil 2'deki gibi büyük bir kare içine yerleştiriliyor. Mavi ve siyah karelerin alanları farkı kaç santimetre karedir? Alan mavi eksi alan siyah. Bize alanlar verilmişse karelerin bir kenar uzunluğu hesaplanabilir. Karelerin bir kenar uzunluğu hesaplandığı için şekil 2'deki karenin bir kenar uzunluğu da bulunabilir. Çözüm yolunu kurduysak aşamalara başlayalım. İlk kırmızı karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Verilen cebirsel ifade alansa bu ifade acaba hangi ifadenin karesi olabilir? Çünkü karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesiyle bulunuyordu. Demek ki bir ifadenin karesi. O ifade ne olabilir? Bunlardan yola çıkalım. Burada 4 var. O 2'nin karesidir. Başka x kare var. 2x'in karesiyle 4x kare gelir. Biliyoruz ki 1'in karesi de 1'e eşittir. Harika bir şeyler yakaladık. Öyleyse buradaki ifade 2x artı 1'in parantez karesinin açılımı olabilir mi? Çünkü arada 4x var. Parantez ifadesinin açılımı olabilir. Kontrol edelim. Birinci terimin karesi 2 çarpı birinci terimle ikinci terimin çarpımı artı ikinci terimin karesi. Evet, buradan 4x geliyor. Bu eşitliği sağladığı için bulduk. 2x artı 1'in parantez karesidir. Bir ifadenin karesini yakaladıktan sonra bu karenin bir kenar uzunluğunu da bulduk demektir. O da içerideki ifadedir. Yani 2x artı 1. Sıradaki mavi şeklin karesiyle ilgili yorumlarımızı yapalım. Neyin acaba karesidir ki kenara o olsun? X'li terimin karesi var. 9 da 3'ün karesidir biliyoruz. O zaman acaba burası x artı 3'ün parantez karesi olabilir mi? Çünkü bir de 6x terimi var. Kontrolünü yapalım. Birinci terimin karesi artı 2 çarpı birinci terimle ikinci terim artı ikinci terimin karesi. Evet, buradan 6x geldi. Tamamen eşitlik sağlandığı için bulduk. Alanı bunun karesi ise bir kenar uzunluğu x artı 3 ifadesidir. Buraya geldiğimizde x kare bir de 2'nin karesi mevcut. O zaman burası x artı 2'nin parantez karesi olabilir mi? Hemen kontrol ediyoruz. Birinci terimin karesi, ikinci terimin karesinden 4 geldi. Evet, 4x'i sağlıyor. Eşitliğin tamamını sağlıyor. O zaman buranın alanı x artı 2'nin karesi olur. Alanı buysa bu karenin bir kenar uzunluğu x artı 2 ifadesidir. Hemen bulduğumuz uzunlukları yerlerine yerleştiriyoruz. X artı 2 oldu. X artı 3. 2x artı 1. Bunların tamamının uzunluğu karenin bir kenar uzunluğudur. Bakalım x daha 2x eder. 2x ile 2x toplarsak 4x eder. 2, 3 daha 5, 1 daha 6. Evet, yataydaki uzunluğu bulduk. Dikeydeki uzunluğu da aynıdır. 4x artı 6'dır. Ancak dikeyde fark ettiğimiz üzere 3 eş mavi kare vardır. Oradan da bulabiliriz. 3 tane x artı 3'e eşittir. Mavi karenin bir kenarı x artı 3 ise işte buradaki birer kenarları da x artı 3'tür. Dolayısıyla tamamındaki uzunluk 3 tane x artı 3'e eşittir. Yani hem bu cebirsel ifadeye eşit bu karenin bir uzunluğu hem de buradaki cebirsel ifadeye eşittir. Öyleyse biz x'in değerini bulabiliriz. Eşitliğin sağ tarafını düzenleyelim. 3 kere x'ten 3x gelir. Aradaki işlemin işareti 3 kere 3'ten 9 gelir. Bilinmeyenler sol tarafta bir araya gelsin, bilinenler sağ tarafta. 3x eşitliği sol tarafına yolcu olurken eksi 3x olur. 4x'ten 3x çıkarsa geriye x kalır. Bu tarafta 9 kalmıştı. Artı 6 eşitliğin sağ tarafına yolcu ediyorduk. Eksi 6 olur. Geriye o zaman 3 kalır. Bulabileceklerimizi bulduysak en son ne istediğine bakalım. Mavi karenin alanını bulacağız. X gördüğümüz yere 3'ü yazdık. 3 artı 3'ten bir kenar uzunluğu 6 etti. Öyleyse mavi karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesidir. Siyah karenin alanını bulmalıyız. X gördüğümüz yere 3 yazalım. O zaman siyah karenin bir kenar uzunluğu 5 cm eder. Siyah karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesidir.
Hadi bunun sonucunu özdeşlikten bulalım. 6 eksi 5 çarpı 6 artı 5. Oradan da 1 çarpı 11, 11 eder. Son sorumuzun istenilen sonucu 11 olur. Dolayısıyla C şıkkıdır cevabı. Bir sonraki denemede başarılar dileriz.